Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen açma tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 10 bardak kadar un aldıktan sonra 2,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Unu ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. 3 bardak ılık süt ekliyorum. Kullandığım ölçüler biraz fazla. Videonun altındaki açıklama kısmına tek ölçü olarak da mutlaka ekleyeceğim. Yarım paket yaş maya, 1 paket kuru maya ekledim. 8-9 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 4 adet yumurtam var. Akını hamura, sarıların üzeri için ayırıyorum. 1,5 bardak sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra yaklaşık 3 bardak kadar ılık su ekliyorum. Hamura yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben yaklaşık 15 bardak kadar un kullandım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru son etapta dilerseniz 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip toparlayabilirsiniz. Çok fazla un eklememek ve sertleştirmemek için hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Daha önce bu tarifi sizlerle tek ölçü olarak hazırlamıştım. Kermes için hazırladığım için bu şekilde fazla hazırladım. Hamuru yoğurdum, üzerini kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziyle sarıp 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru masaya alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu tariften toplamda 40 adet açma elde ettim.
İsterseniz daha küçük veya daha büyük hazırlayabilirsiniz. Açma boyutunu tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde parçaları ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bezelerin yaklaşık büyüklüğü mandalinadan biraz daha büyük olacak şekilde ayarladım. Tek bezeden hazırlıyorum. İsterseniz iki bezeden de hazırlayabilirsiniz. Bezeleri biraz daha küçük tutarak. Bezelerin hepsini hazırladım. Üzerini streçle kapatıyorum. Daha sonra temiz bir mutfak havlusuyla veya sofra beziyle kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Her bir bezenin üzerine 1 çay kaşığı kadar oda ısısında yumuşamış olan tereyağı ekliyorum. Kullanacağınız yağın oda ısısında yumuşamış olmasına dikkat edin. Ben tereyağı kullandım. Dilerseniz margarin veya vita yağı da kullanabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi açmaları hazırlıyorum. Göz kararı olacak şekilde biraz açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi sarıp kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tekrardan bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenme aşamalarına dikkat edin. Daha rahat bir şekilde şekil vermenizi sağlayacak. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hazırladığım hamurları çok da büyütmeden vurduktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Hamur o kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden saniyeler içerisinde hazırlanıyor. 12 tanesini hazırlıyorum. Tepsiye aldıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. 4 tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama geldi. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişirdim. Açmaların hepsini pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık kat kat tel tel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.